soru sorarak başlayacağım. Ama dürüst cevap verin. Hiç, hayatınızda hiç var olmamış, tamamen bir senaristin kaleminden çıkmış bir karakter için hüngür hüngür ağladınız mı? Oops. Hani o karakter ekranda veda ederken böyle boğazınız düğümlendi, hayır ya olamaz diye ekranın karşısında bağırdığınız oldu mu? Ya da bir dizi final yaptığında o siyah ekranla baş başa kaldığınız anı düşünün. Ben şimdi nasıl kendi hayatıma geri döneceğim dediğiniz hiç oldu mu? Hayatım bu kadar sıkıcı mıymış ya diye boşluğa düştünüz mü yani? Bir dakika, örnek vermek için biraz spoiler vermem gerekebilir. Mesela Tony Stark öldüğünde gözyaşlarına boğulurken bir yandan da iç sesiniz ya sakin ol, alt tarafı film karakteri, gerçek bile değil dedim mi hiç size? Eğer bunlardan birini bile yaşadıysanız kendinizden şüphe etmeyin. Tamamen normal bir beyne sahipsiniz. Bugün neden kurgu karakterlere bazı gerçek insanlardan bile daha çok bağlandığımızı konuşacağız. Hazırsanız beynimizin oyunlarına biraz daha yakından bakalım. Aslında kurgu karakterlerle kurduğumuz o tuhaf ilişki biraz tek taraflı ama toplu bir ilişkiyi anlatıyor gibi. What? Psikolojide bu durumun çok havalı bir ismi var. Parasosyal etkileşim. Yani Türkçesi şu: ben seni tanıyorum, her sırrını biliyorum ama senin benim varlığımdan haberin bile yok. Şimdi şunu düşünün yani, gerçek hayatta birini tanımak ne kadar meşakkatli. Mesela sen 3 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorsun ama o adamın soyadını hala bilmiyorsun. Ama kurgu dünyası böyle değil. İşler jet hızıyla ilerliyor. Biz mesela Sherlock Holmes'un o dahi ama bir o kadar da yalnız ruhunun her köşesini biliyoruz neredeyse. Harry Potter'ın o merdiven altındaki odasındaki o aidiyetsizlik, istenmeme duygusunu en derinlerimizde hissedebiliyoruz. Belki bugün bu kanalda gerçek insanların analizini değil de kurgu karakterlerin psikolojik analizini yapmam bile bunun mümkün. Neden peki böyle bir samimiyet kuruyoruz, böyle bir bağ kuruyoruz? Çünkü kurgu bize aslında hızlandırılmış bir samimiyet sunuyor. Gerçek hayatta birinin en derin travmasını öğrenmemiz yıllarımızı alıyor. Onun bize güvenmesi lazım, bizim ona güvenmemiz lazım, ilişkimizin güçlenmesi lazım, ortamın oluşması lazım. Bir dizide ise daha 2. bölümden karakterin bütün çocukluk yaralarını önümüze serebilirler. Beynimizde bu kadar bilgiye maruz kalınca takdir edersiniz ki şöyle bir mantık kuruyor. Vallahi ben bu kişinin her sırrını biliyorsam o zaman biz kankayız. Yani aslında birinin en derinlerini bu kadar kolay yoldan ve bu kadar hızlı bir şekilde öğrenmek zihnimizde mükemmel bir bağ kurmamıza sebep oluyor. Bu yüzden sanki onlar arkadaşımızmış gibi algılıyoruz. Perfect. Neden bu kadar kolay kafamızda kurduğumuzu sorguluyor olabilirsiniz. Bir yandan karakterlerin gerçek olmadığını bilirken bir yandan onlarla empati yapıp bazen onlarla birlikte acı bile çekebiliyoruz. Madem aklımız onların gerçek olmadığını bilmeye yetiyor, nasıl oluyor da canımız yanabiliyor, empati yapabiliyoruz? Burada ayna nöronlardan bahsedebiliriz. Ayna nöronlar aslında hayatımızda karşımızdaki insanlarla empati yapmamızı sağlayan nöronlar. Karşımızdaki kişinin duygularını gördüğümüzde, mimiklerini gördüğümüzde bizim zihnimizde de aynı yer harekete geçmiş oluyor. Beynimizin aynı bölümü çalışıyor. Ekranda birini gördüğümüzde yine ayna nöronlarımız çalışıyor. Çünkü beynimiz aslında teknoloji konusunda biraz geri kalmış bir organ. Ekranla gerçeği her zaman ayırt edemeyebiliyor. Yani karşıdaki karakter acı çekip ağladığında beyninizdeki o ayna nöronlarla çalışıp eyvah yani burada bir olay var, galiba biz de üzülüyoruz diye alevlenmeye başlıyor. Diyelim karakterle bağ kurduk, sonra karakter belli başarılar elde etti. Bu sefer dopamin salgılamaya başlıyoruz. Diyelim sevdiğimizde bir karakter var ve biriyle sevgili oluyor, sonra terk ediliyor. Bu sefer de stres hormonu olan kortizolü salgılamaya başlıyor. Yani siz koltuğunuzda cipsinizi, kolanızı almış, pijamalarınızla otururken beyniniz aslında çoktan o savaşın içine girmiş, o acıları çekmiş, o hikayenin içine taşınmış oluyor. O yüzden hani başta demiştim ya, neden gerçek olmadığı halde ağlıyorum, sadece bir karakter diye. Aslında o gözyaşlarımız sahte değil. Gerçekten biyolojik olarak ağlıyoruz. Çünkü içimizde gerçekten de belli duygular uyanıyor. Yine de neden gerçek olanı seçmiyoruz da böyle kurgu karakterlerle bağ kuruyoruz? Bu yine de biraz garip geliyor değil mi? O zaman işin duygusal konfor kısmından bahsedebiliriz. Yani kurgusal bir karakterle bağ kurduğumuzda reddedilme oranımız sıfır. Gerçek ilişkiler ise risklidir, yorar. Mesaj atarsın, görüldü atar, ghostlar. Bununla ilgili daha yeni bir video atmıştım hatırlarsan. Çünkü çok yaygın yaşadığımız bir şey. Mesela kendimizi açarız birine, bizi yargılar. Bağ kurarız, bağlanırız, sonra bir gün pılını pırtını toplar, gider, işleri yürütemeyiz. Ama kurgu karakterler öyle mi? Onlar bizim canımız. Shocking. Eleştirmezler, yarı yolda bırakmazlar, senden bir şey beklemezler. Aslında zihnen kolaya kaçıyoruz.
Kurgu karakterlerle bağlanıp onlarla ilişki kurmak, gerçek hayatta bir ilişki kurmaktan çok daha kolay anlayacağınız üzere. Özellikle hayatınızın zor bir dönemindeyseniz, dünya üstünüze geliyorsa, o belki 20, 30 dakika, 40 dakikalık bir dizi bölümü sizin duygusal sığınağınız olur. Bu Türk dizisi ise belki 2,5 saatiniz bir duygusal sığınak olarak karşınıza çıkabilir. Tamam, yani bu tamamen bir zayıflık mı? Tam olarak değil aslında. Zihnimiz bir şekilde bir noktada kendini korumak ve dinlendirmek istiyor. Güvenli bir alanda sakinleşmek istiyor. Ve bir dizi izlerken de gerçekten güvende oluyoruz. Bazen gerçek hayatta çok bunaldığımızda o kurgu hayatta, o kurgu dünyada nefes almaya çalışıyoruz. Bizim için bir kaçış noktası olabiliyor. Bunun sorun haline geldiğini anlamak için günlük hayatınızı ne kadar etkilediğini, ne kadar insanlardan kaçtığınızı, ilişkilerinizde nasıl sorunlar yaşadığınızı gözlemlemeniz gerekiyor. Eğer oralarda sorunlar yaşıyorsanız o zaman gerçekten buraya kaçmak sizin için sorun haline gelmiş diyebiliriz. Peki biliyorum ki herkes aynı tip karakterlerle bağ kurmuyor aslında. Benim hangi karakterlerle bağ kurduğumla başkasının hangi karakterlerle bağ kurduğu çok değişiyor. Ve bence çoğu insan her şeyi doğru yapan, mükemmel o süper kahramanları değil de bazen bencil, bazen hatalı, bazen darmadağın olan karakterleri daha çok seviyor. Siz de yorumlara hangi karakterleri sevdiğinizi yazarsanız onun hakkında da konuşabiliriz. Ama mesela örnek vermek gerekirse BoJack Horseman gibi kendini sabote eden, depresyonda olan bir ata neden bu kadar bağlanıyoruz mesela? Mesela Game of Thrones'un hiçbir karakteri bence mükemmel, kusursuz değil. Hepsinin belli kusurları var ve çok sevilen bir dizi. Aslında bence tam olarak olay da bu. Onlar kusurlu. Tıpkı bizim gibi. Karakterler hata yaptıkça içimizden bir ses de diyor ki bak o da batırdı ama yine de devam ediyor diyor. Kendimize bir dayanak arıyoruz. Ve bu da demek oluyor ki kendi karakterlerimizi çizerken, senarist olan insanlar da kendi karakterlerini çizerken belki de kusurlu karakterler çizmeye ihtiyaç duyuyorlar. Onlar geliştiğinde de bu sefer bizim de değişebileceğimize dair içimizdeki umutlar büyümeye başlıyor. Bu karakter aynı ben ya dediğimizde aslında o karakterle değil, onun içinde gördüğümüz kendimizle bağ kurmaya başlıyoruz. Ve aslında karakterlerle bağ kurmanın iyileştirici bir yanı da var. Hiç mesela danışma ortamında böyle bir şey yaşadınız mı bilmiyorum ama danışmanlar bazen danışanlarına belli filmleri izlemelerini isteyebilirler. O karakterlerle bağ kurup onun gelişimini görmeleri için. Özelliklerinizin uyuştuğu, özdeşleştiğiniz bir karakterin yolculuğunu seyrettiğinizde bu sizde farklı bir pencere açabilir. Bu yüzden bu da terapi sürecinin bir parçası olabiliyor zaman zaman. O yüzden kurduğumuz o bağı küçümsememek gerek. Bu aslında çok da saçma bir şey değildir belki de. O yoğun duygulardan bir tanesi de dizi bittiğinde gelen o anlamsız boşluk aslında. O kara ekranla bakıştığımız o an. Bazen dizi biter, bazen çok sevdiğimiz bir karakter ölür. İçimizde sanki mahallede o çok sevdiğimiz fırın kapanmış ya da en yakın arkadaşımız başka bir şehre taşınmış gibi bir boşluk olur. Bu saçma bir duygu ya da şımarıkça bir tepki değil aslında. Bu da bir çeşit yas tepkisi. Yas demek belki burada büyük kaçabilir ama derinlerde bir yerde kaybettiğimiz her şey için yas kelimesini kullanabiliriz. Size söylemiştim, beyin bunun gerçek olup olmadığını algılayamıyor. Ve onun için gerçekten zihninde bir bağ kopuyor ve yasın evrelerini göstermeye başlıyor. Burada mesela yasın aşamalarından bahsettiğimizde ne kadar uyuştuğunu siz de göreceksiniz. İlk olarak inkar ederiz. Hayır ölmemiştir, bu rüyadır bence deriz. Sonra öfkelenmeye başlarız. Ya bu senaristler ne biçim iş yapıyor? Niye o öldü ki başka bir karakter ölseydi diye. Sonra pazarlık aşamasına geliriz. Keşke o sahne böyle değil de şöyle olsaydı. Bu yüzden bir dizi bittiğinde ya da sevdiğiniz karakter öldüğünde kendinizi melankolik hissediyorsanız kendinizi suçlu hissetmeyin. Bu aslında empati yapabilen, duygusal kapasitesi olan biri olduğunuzu gösterir. Çünkü beyniniz buna göre çalışıyor. Sonuç olarak biz aslında sadece o kurgu karakterlere bağlanmıyoruz. O karakterlerin içinde, bizim içimizde uyandırdıkları duygulara, onlarla geçirdiğimiz bir zamana, o hikayelerde kendimizden bulduğumuz parçalara bağlanıyoruz. Aslında bu konuda sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Mesela hangi karakter öldüğünde sizin de dünyanız yıkılmıştı? Hangi dizi bittiğinde boşluğa düşmüştünüz? Ya da hangi karakterin gerçekten size anlattığını düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu videoyu mutlaka alt tarafı dizi ya diyen o ruhsuz arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda incelememizi istediğiniz bir karakter varsa onu da yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.